Şöyle başlamış mesela. Kuzguncuk'ta bir atölye. Ne olabilir diye düşündüm. Mesela bugün ayın 5'i 2025 senesindeyiz. Ve beni kimse toparlayamaz diye bir cümle yazmışım. Bu arada oha 2025 senesi biraz fazla geldi şu an. Çünkü 2025 biraz uzak gibi geliyordu yani. Ne zaman 2025 oldu falan filan. Sonra şöyle bir not almışım. Dağınık konuşmalar. Elbette hepimiz çok harika, düzenli bir akışa sahip ve karşınızdaki insanı sıkmayacak ölçüde eee, ilerleyen bir akış bekliyor. Asla böyle beklentiye girmemekte fayda var. Dağınık konuşmalar ne? O dağınık konuşmalar şöyle bir şey olabilir. Mesela size burada asla yetişkin sancılarını anlatmayacağım tabii ki. Belki de anlatacağım yani illa bir sınır bir şey koyuyoruz, bir yol koyuyoruz. Yok işte profesyonel olalım, bunu böyle yapalım. Burada bir çatışma olsun, konuşmanın sonunda şuraya bağlansın, mükemmel bir sunum yapayım falan filan derken hiçbir şey üretemez oluyorsun. Çünkü aşırı bir manyakça mükemmelliyetçi anlayış karşısında bir boyut daha katarak işte ben bunu harika yapayım, ben bunu mükemmel yapayım, dur şunu da ekleyeyim sonra sunayım falan filan bir bakıyorsunuz gelmişsiniz 40 yaşına. O kadar fikirler kenarlarda, küçük köşelerde, küçük küçük cümleler karşısında duruyor oluyor. Niye? Çünkü daha iyisini yapma çabasına girmişsiniz nedense. Biri de sizi durdurmamış. Kim durduracak ki zaten falan. Neyse geçen gün şöyle bir şey oldu. İşte Onur Ünsal bir oyunu var ve Diction. Bunu izledim ve çok böyle kafanızın allak bullak olduğu aşırı derecede caz yapma dedikleri caz yapma üzerine. Yani aslında caz tiyatrosu bahsettiğim. Caz tiyatrosu yeni dönemin gelişine yazma gibi bir şey olarak algılayabilirsiniz. İşte bunu mesela sabah uyandığımda caz tiyatrosunun aslında bizim günlük olarak konuşmamıza kayıtsız konuşmamıza yani kayıtsız derken planlanmayan konuşmaya eşdeğer olduğunu fark ettim. O zaman şöyle bir şey oluyor. Gelişine konuşmak. Hani gelişine konuşmak. Çünkü bir şey planlayıp madde madde yazdığınız zaman karşıdaki aşırı bir beklentiye giriyor ve bunu neden buraya bağladı şeyini sorumluluğunu bekliyor gibi bir şey oluyor. O yüzden niye bende bir caz podcast'i olmasın? Akışına konuşmak olmasın ki diye düşünüp böyle bir program mı yapsam, keşfedilsem mi, ne olur beni artık keşfedin diye yıllarca beklediğimiz bu süre zarfında bir adet deneme daha benden. Yok ya keşfedil arkadaşlar kimse birbirini keşfetmiyor. Yıllarca yeteneklerinizin karşısında birilerinin sizi bulacak, yükseltecek, aman efendim işte eserlerinizi sattıracak, size sahip çıkacak, menajeriniz olacak. Yok öyle bir şey yani. Bu yaşımda öğrendiğim şey sadece çalışmak, üretmek, hiç durmamak. Çünkü hani bu üretim mesela birçok insanın düştüğü şeylerden bir tanesi şu. Diyorlar ki işte şu projem var, bu projem var. Projem var dediğiniz şey kafa konuşmalarından ibaret oluyor genelde. Hani bir projelendirme dediğiniz ya da birisine bahsettiğiniz anda o sadece bir konuşma baloncuğu. Eğer hani bir sunum dosyası hazırlamıyorsanız ya da onu bir hayata geçirmek için karşındaki insanı ikna etmek için bir görsel dosya sistemine ulaşmadığınız zaman bu proje değil. Birçok arkadaşım artık bu proje mi yoksa aklındaki fikirler mi diye ayırıyorum. Çünkü o kadar fazla fikir var ki bu kirlilik içinde kendinizi temiz tutamaz hale geliyorsunuz. Biliyorsunuz da birbirinizden etkileniyorsunuz da çok net bir şekilde. O yüzden genelde akıldaki baloncukları dinlemeyi artık çok fazla düşünmüyorum. Şimdi nereden geldik buna? Ben bile bilmiyorum. O yüzden devam ediyorum. Ne gelirse söylüyorum yani. Şundan bahsedeceğim.
devamlı bir şey üretirken o kadar üzerine profesyonel bir şekilde düşünmeye çalışıp ya ben daha iyisini yapabilirim deyip sunmadığımız, aslında gözümüzün önünde bitmiş gibi olan o kadar fazla eser ve proje ve bilmem ne bıdı bıdı var ki, dur bir şimdi şunu da ekleyeyim, dur daha iyi ses alayım, dur, o kadar fazla engel oluyor ki bu. Bu kez ne oluyor? O anki heyecanınla yaptığın şey yarına kaldığı zaman aynı his olmadığı için, o motivasyonla ilerleyemediğin için de böyle kenarda uzayıp sürüp belki de unutuluyor. Bunun üzerine çok düşünüyorum şu aralar, çünkü şunu fark ettim geçen gün böyle insanlara anlatırken: neden bizler birçok şeyi bitirme konusunda başarısızız gibi bir konuşma düşünebilirsiniz. Aslında başarısız demek istemiyorum. Yani bir proje bitti de başarılı oldun. Başarı ne? Orası başka bir zaman konusu anlatmak için. Çünkü bizlere Türkiye'de disiplini öğretmemişler. Yani disiplinli bir eğitim, disiplinli üretim. İşte bir şey yapıyorsan sabah mesela kalktığında bir saatte olsa onu ayırman, günlük olarak bir şey yapmasan da onunla meşgul olman. Bizler, birçok insanın düştüğü şey şu bence: motivasyonla ilerliyoruz. O da şöyle bir hata oluyor. Yani ilham perilerim gelmedi, artık işte bu beni heyecanlandırmıyor. Ya bu böyle bir şey yok ki. Hani İlham perisi diye bir şey de yok, birincisi. İkincisi, sen böyle bekleyip şimdi fikirler gelecek ve ben bunu işte kesinlikle yapacağım günü bekliyorum. Öyle bir şey yok. Disiplinli olmak lazım. Her gün, 2 günde bir ne yapmak istiyorsanız, bir saat mi ayırıyorsunuz, 20 dakika mı ayırıyorsunuz, her neyse onun üstüne gidiyorsunuz. Bomboş hiçbir şey yapmasanız da o ekrana bakıyorsunuz. İsterseniz sadece görsel bakıyorsunuz. İsterseniz atıyorum yürümekle ilgili bir çalışma mı yapacaksınız? O yürümekle ilgili bir şeyler okumak ya. Hani ne yapmış bu insanlar? Yani yürümekle ilgili ne üretilmiş? Ona bakmak mesela. Ya da yürümek, yani fiil olarak düşünmek. Yani çünkü biz üretici insanlar olarak, yani illa bir bankacı da olabilirsiniz, o da fark etmez. Bir şey düşünürken, ya gece yarısı uyandığında da aslında çalışıyorsun yani. Hani aklında devamlı çalıştığı için uyanıyorsun. Bir şey var aklında, o çalışma yani. Hani bir sahne aklına geliyor. Bir not alıyorsun bir yere. Ya da uyandığında böyle boşluğa bakıp sigaranı içerken, kahve içerken böyle baktığın zaman da çalışıyorsun aslında. Yani sadece biraz odağını oraya kaydırmaktan geçiyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden işte birçok insanın ilham perilerim gelmiyor, bu proje uzadıkça uzadı demesinin sebebi disiplinsizlik. Ve disiplinsiz olan birçok insan da maalesef arka arka üretim yapamadığı için kendini başarısız hissediyor. Başarısızlığın arkasında da yapacağınız şey daha çok gözünüzde büyüyor. Çünkü daha büyük bir başarı elde etmek zorunda hissediyorsunuz kendine, gibi bir girdaba giriyoruz. Komple bütün insanlık olarak, birçok arkadaşım ben dahil, bazen kendini ispatlamak için daha iyisini yapma eğilimini yaptığımız anda bir şeyler durmaya başlıyor gibi bir tespit. Zor konular yani bunlar. Şu an hala süzgeçimden geçiriyorum size bir şey anlatırken falan yani. Neyse, bunları da alışacağız. Şimdilik bugünlük böyle kapatıyorum ve diğer konum ise sevgili Avrupa'nın geriliği olacak, ikinci bölüm. Teşekkür.